Evet dostlar, bugün konumuz E4. Malum Amerika ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor ve ortaya gerçekten soğuk savaş günlerini aratmayacak bir manzara çıkıyor. Bu manzaraya bakarken hepimizin dikkatini çeken bir detay var. Biz aklı bir karış havada insanların dikkatini çeken bir detay var. Bu da çok işte bütün haber sitelerinin kıyamet günü uçağı olarak tanıttığı Boeing E4 uçağı. Şimdi bir de bu uçağı benden dinleyin. Soğuk savaş yıllarında yaşanabilecek bir nükleer savaş ihtimali dünyanın iki süper gücünde devamlı önlem almaya yetmişti. Geliştirilen savunma sistemleri ve silahların yanında her ihtimal göz önünde bulundurularak en ince ayrıntılar için bile yatırım yapılmış, ortaya gerçekten çok değişik şeyler çıkmıştı. Boeing E4 de bunlardan biri. 13 Haziran 1973 tarihinde ilk uçuşunu yapmış ve 1974 yılından bu yana hizmete hazır. Bir Boeing 747-200 üzerine geliştirilmiş. Fazlasıyla sofistike özelliklere sahip ve her zaman en kötü ihtimale karşı hazırlıklı. Peki amacı ne bu uçağın? Amacı uçan bir karargah olmak. Nükleer savaş ya da benzer kaotik durumlarda uçabilen bir komuta ve kontrol merkezine olan ihtiyaç ortaya bu tarz uçakları çıkarmış. E4'ten önce de EC-135 vardı. Bir Boeing 707 üzerine geliştirilmiş ve tam olarak aynı amaca hizmet ediyordu. EC-135 1965'ten 2000 yılına kadar kullanıldı. Bugünkü videomuza konu olan E4'ün hikayesi ise Boeing'e verilen bir siparişle başladı. Bir havayolu şirketi Boeing'e 747-200 için sipariş verir ama daha sonra bu uçakları filosuna katamadan iflas eder. Elinde kalan 747'ler için müşteri arayan Boeing, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kapısını çalar ve komuta uçaklarını yenileme teklifinde bulunur. Teklif kabul edilir ve yolcu uçağı olarak hattan çıkan 4 Boeing 747-200 artık E4 olarak yollarına devam eder. Dışarıdan bakıldığında standart bir 747'den çok da farklı görünmeyen E4'ün tepesindeki çıkıntı mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bu gelişmiş bir uydu antenidir. Bir komuta ve kontrol uçağı için haberleşme sistemleri çok önemlidir ve bu yüzden E4'te böyle bir anten kullanılmıştır. E4 en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak geliştirilmiş ve olası bir görev durumunda Amerikan başkanı dahil en üst düzey insanları taşıyacak ve onların komuta merkezi olacaktır. Günümüzde hala uçmaya devam eden eski uçakların çoğu Glass Cockpit'e güncellenmiştir. Ancak E4'ler hala analog sistemleri kullanmaktadır. Amacı da tahmin edebileceğiniz gibi olası bir siber saldırının önüne geçmektir. 112 kişi kapasiteli uçak standart bir 747'den farklı olarak havada yakıt ikmali yapabilmektedir. Bir test uçuşunda 34,5 saat havada kalabilen E4, gerekli durumlarda bir hafta boyunca havada kalabilecek şekilde tasarlanmıştır. Rusya ve Amerika arasında artan gerilim sonrasında bu uçağın havalandığı ile ilgili bazı haberler ortaya çıktı. Tabi muhtemelen bu bir test uçuşuydu ama insan ister istemez şunu da merak ediyor. Bu uçak hiç gerçekten amacına yönelik gerçek bir görevde kullanıldı mı bugüne kadar? Soğuk savaş yıllarında herkesin eli yüreğinde beklediği o nükleer savaş çıkmadı. Peki çöpe mi gitti bu uçağa yapılan yatırımlar, harcanan onca para? Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal afetlerin yaşandığı bazı bölgelerde uçan bir komuta merkezi olarak kullanıldı E4'ler ama bu hiç heyecanlı değil. Biliyorum daha farklı bir hikaye bekliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük krizlerinden biri olan 11 Eylül olayları tam da bu uçakların görev yapması gereken cinstendi. Pentagon'a bile saldırı düzenlenebilirken yerdeki hiçbir yer güvenli değildi. İşte tam da bu ortamda krizi uçan bir karargahtan, bir E4'ten yönetmek iyi bir fikirdi. 11 Eylül 2001 günü Amerikan Başkanı bir anaokul ziyareti sırasında haberi aldı ve tepkisi işte aynen böyle oldu. Boş gözlerle bir süre etrafa bakan başkan okuldan çıktıktan sonra Sarasota Havalimanı'nda kendisini bekleyen Air Force One uçağına bindi. Yaklaşık 20 dakika sonra kalkan Air Force One, hava kuvvetlerinden pek çok savaş uçağının eskortluğunda bir hava üssüne yöneldi. Bu sırada tüm Amerika Birleşik Devletleri hava sahası uçuşlara kapatılmış ve havadaki tüm uçaklara en yakın meydana inmeleri talimatı verilmişti. Bu kurala uymayan uçakların vurulması talimatı başkan tarafından Air Force One ile yaptığı uçuş sırasında verilmişti. Peki bu sırada E4'ler ne yapıyordu? 11 Eylül günü E4 uçaklarının kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri hava sahası tüm sivil uçuşlara kapatıldıktan sonra New York üzerinde uçan bir Boeing 747 kameralara yakalandı. O gün E4'ün içinde kimler vardı ve E4'lerin en gerekli olduğu gün bu uçaklar nasıl kullanıldı hala bilinmiyor. Ama öyle gözüküyor ki bu garip uçaklar en önemli görevini 11 Eylül günü yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bazı uçuşlarına eşlik eden E4 artan gerilimle birlikte tekrar gündeme geldi. Artık yaşlanan ve emekli edilmesi konuşulan uçaklar bugünlerde tekrar havalanmaya başladı ve tahmin ediyoruz ki ismini daha çok duyacağız. Umuyoruz ki bir gün bir müzede bu uçakları doya doya inceleyebiliriz. Son olarak eğer bu videoyu yayınlandığı gün izliyorsanız Kerem Gökstore'da 1. yılı özel indirim devam ediyor.
Ben yazdım diye söylemiyorum ama bir YouTube masalı kitabında kendinizden çok şey bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.